Herkese selam. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm Hira'nın yatak odasında Yekta ile konuşma esnasında başlıyor. Yekta Hira'ya ben yokken Orkun'la aranızda neler geçti diye sormuştu. Hira Yekta'ya ne demek istiyorsun dedi. Yekta Hira'ya nefret ettiğin eski kocanla birlikte kampa gitmişsin ve yıldızları seyretmişsin dedi. Yekta Hira'ya bunlar ne demek oluyor, ben yokken Orhun'la ne yaşadın dedi. Hira Yekta'ya sen bana hangi vasıfla bu soruları sorabiliyorsun dedi. Hira Yekta'ya seninle evlenmeden önce sınırlarımızı çizmiştik, sadece Sahra için evlendiğimizi unuttun herhalde dedi. Hira Yekta'ya yaptığın illegal işler yüzünden bizim neler çektiğimizi biliyor musun dedi. Hira Yekta'ya senin illegal işlerin yüzünden Demirhan'la ailesine sığınmak zorunda kaldım dedi. Hira Yekta'ya Sahra senin öldüğünü zannedince büyük bir bunalıma girdi, eğer kampa gitmeseydik Sahra düzelmeyecekti dedi. Hira Yekta'ya bu kadar zor zamanlar geçirirken yanımızda Orhun vardı dedi. Hira Yekta'ya ben evladım için her şeyi yaparım ve yapmaya da devam edeceğim çünkü ben bir anneyim dedi ve sinirli bir şekilde oradan ayrıldı. Yekta kendi kendine konuşarak ben yokken Hira Orhun'la bir şeyler yaşamış ama ne yaşadığını bulacağım dedi. Hira üzüntüsünü dindirmek için bahçeye gitti. Bahçede Orhun da vardı ve Orhun Hira'nın ağladığını görünce yanına gitti. Orhan Hira'ya Yekta sana bir şey mi yaptı, neden ağlıyorsun dedi. Hira gözyaşlarını sildi ve Orhan'a bir sıkıntım yok dedi. İkili konuşmaya devam ederken Defne köşke geldi. Defne Erhan'dan Orkun'un bahçede olduğunu öğrenince bahçeye gitti. Defne bahçede Orhun ve Hira'nın konuştuğunu görünce gizlice onları gözetlemeye başladı. Defne Orkun'u hiçbir zaman elde edemeyeceğini anladı. Hira Orhun'a Yekta bizden uzakta kaldığı için şu anda hissettiğimiz duyguları anlayamıyor dedi. Orhan Hira'nın omuzlarından tuttu ve ona destek olarak ağlama dedi. Orhan Hira'ya bundan sonra Sahra ve senin gözlerinden yaş akmayacak çünkü ben size her zaman destek olacağım dedi. Orhun açıkça Hira'ya kocasının olmasına rağmen korumaya devam edeceğini söyledi. Hira duygusallığı bir kenara bıraktı ve Orhun'a Yekta benim kocam, sadece ufak bir tatsızlık yaşadık dedi ve oradan ayrıldı. Orhun çalışma odasına gitti ve Defne ile sohbet etmeye başladı. Defne Orhun'a ben işimden istifa etmek istiyorum, yani artık Demirhanlı şirketine avukatlık yapmak istemiyorum dedi. Orhun Defne'ye bu kararın son yaşadığımız olayla ilgisi var mı dedi. Defne Orhun'a bu kararım kesindir, bunun böyle olması gerekiyor dedi. Orhun Defne'nin fikrini değiştirmeye çalışsa da Defne fikrinde kararlıdır. Aslında Defne bu kararı Orhun ve Hira'nın bahçede konuşması esnasında aldı. Diğer tarafta ise Aziz Büyük Patron adlı kişinin mekanına gitmişti. Aziz'in karşısındaki genç ve Aziz hakkında bilgiler bilen bir adamdır. Adam, Aziz'e gürbüz beceriksiz davrandı ve sen düşmanlarımızdan mallarımızı geri aldın dedi. Aziz karşısındaki adamı büyük patron zannederken adam verdiği cevaplarla Aziz'i şaşırttı. Adam, Aziz'e ben büyük patron adına buradayım dedi. Adam, Aziz'e başarılı işler yapmaya devam edersen gürbüzün yerine seni görevlendiririz dedi. Aziz ise büyük patrona ulaşamadığı için hayal kırıklığı yaşıyordur. Aziz ise gizli görevini bir an önce bitirip Elif'e aşkını itiraf etmeyi hedefliyordu. Aziz, polis amirinin yanına gitti ve ona büyük patronla görüşemediğini söyledi. Aziz, polis amirine onlara karşı güven verirsem gürbüzün yerine geçebilirim dedi. Polis amiri, Aziz'e bu riski göze alamayız, tekrardan gürbüzün adamı olacaksın ve onun kız kardeşiyle evleneceksin dedi. Dakikalar sonra Aziz hastaneye Gürbüz'ü ziyarete gitti. Aziz Gürbüz'e Hamambaşı adlı bölgenin korumasını büyük patron bana verdi dedi. Gürbüz bu karara epey öfkelendi fakat Aziz Gürbüz'e o bölgenin koruması hala senindir dedi. Suzan eve gelen Aziz'in cebinde Ece'nin kimliğini görünce sevindi.
Aziz, Ece ile resmi evlilik işlemlerini başlatmak için Ece'nin kimliğini almıştır. Dakikalar sonra Ece sevinçli bir şekilde sizin evine geldi. Aziz, Ece ile evlenmek zorunda olduğu için mutsuz ve üzüntülü görünüyordur. Hatta Aziz'in üzüntülü göründüğü Elif ve Akif amca tarafından da fark edildi. Akif amca mutfakta Aziz'e neden üzgün olduğunu sordu. Mutfağın penceresi ve kapısı açıktır. Bahçede duran Ece ve kapının dibinde duran Elif, Aziz ve Akif amcanın konuşmalarını dinlemeye başladı. Aziz, Akif amcaya Ece ile evlenmek zorundayım ama benim kalbimde başka biri var, benim kalbimde iyi kız var dedi. İyi kız ismi, Akif amcanın Elif'e taktığı bir lakaptır. Diğer tarafta ise Yekta ve Afife köşkün büyük odasında konuşuyorlardır. Yekta Afife'ye ben yokken burada neler yaşandı dedi. Afife Yekta'ya güzel karını kıskanmakta haklısın dedi. Afife Yekta'ya sen yokken karın ve kızın zor durumdaydı, oğlum merhametli olduğu için onlara yardım etti dedi. Afife Yekta'ya bana yanlış bir soru sordunuz ama size tavsiyem bundan sonra karınıza ve kızınıza sahip çıkın dedi. Afife'nin plancı ve iknacı konuşmaları Yekta'yı düşündürmüştür. Daha sonra Yekta odasına gitti ve bir müddet sonra Sahra odaya geldi. Sahra daha önce çizdiği resimleri Yekta'ya göstermeye başladı. Sahra Yekta'ya Orhun amca bana bisiklet sürmeyi öğretti dedi. Yekta Sahra'ya sana bisiklet sürmeyi ben öğreteceğime dair sana söz vermiştim dedi. Sahra Yekta'ya sen gelmeyince Orhun amca bana bisiklet sürmeyi öğretti dedi. Yekta Orhan'ın bu bilgiyi Hira'dan öğrendiğinden emindir. Yekta Sahra'ya Orkun size kötü davrandı mı dedi. Sahra Yekta'ya Orhan amca bize hiç kötü davranmadı, hatta o her zaman bizim yanımızda olacağına söyledi dedi. Yekta kıskançlık krizine girdi ve Sahra'ya bir daha seni ve anneni asla bırakmayacağım dedi. Öte yandan Orkun çalışma odasındadır ve bahçede Hira ile konuştuğu anı düşünüyordur. Orhun, Hira ve Sahra'ya karşı kendisini sorumlu hissediyordur ve bu sebepten dolayı Hira'nın sorununu çözmek istiyordur. Orhun bir anda odasından çıktık ve evin koridorunda Yekta ile karşılaştı. Orhan, Yekta'ya karşıma çıktığın iyi oldu, seninle konuşmam gerekiyor dedi. Yekta Orhun'a ne tesadüf, benim de seninle konuşacaklarım vardı dedi. Orhun Yekta'ya ne derdin var açıkla dedi. Yekta Orhan'a sanırım senin derdin benim yerime geçmek dedi. Orhan Yekta'ya kamp macerasını kastediyorsan sana mantıklı açıklamasını yapmıştım dedi. Yekta Orhan'a kızıma bisiklet sürmeyi öğretmişsin ve sayamadığım biri çok şey yapmışsın dedi. Orhan Yekta'ya yanlış düşünüyorsun, sen bir baba olarak büyük bir yanlıştasın dedi. Yekta Orhan'a sen babalığın ne olduğunu ne bileceksin dedi. Yekta Orhun'a şunu bil ki ailemin yanındayım, artık onları yalnız bırakmayacağım dedi. Orhun Yekta'ya sen de şunu bil ki Hira ve kızının yanındayım, onların zarar görmesine izin vermem dedi. Yekta Orhun'a hangi sıfatla karım ve kızımı korumaya kalkışıyorsun dedi. Orhan Yekta'ya sen karın ve kızını bana emanet ettiğin gün artık onlar benim korumamdadır dedi. Orhun Yekta'ya Hira ve Sahra'ya kim zarar verirse karşısında beni görür, sen de dahil dedi. Yekta Orhun'a bir müddet baktıktan sonra oradan ayrıldı. Diğer tarafta ise Defne ofisindedir ve ağlıyordur. O esnada ofise Zerrin girdi ve Defne'ye neden ağlıyorsun dedi. Defne Zerrin'e hiçbir şey değişmeyecek, Orhun her zaman Hira'yı sevecek dedi ve ofisten ayrıldı. O esnada Zerrin'in telefonu çaldı ve arayan kişi avukatıdır. Avukat Zerrin'e borçlarınızı bir an önce ödemeniz gerekiyor dedi. Zerrin, avukata sürekli beni borçlarım için arama dedi ve telefon görüşmesini bitirdi. Zerrin kendi kendine konuşarak bir an önce bu meseleyi çözmem gerekiyor dedi. Zerrin'in artık Defne ve Orhun'u sevgili yapma düşüncesi zayıflamıştır. Zerrin Orhun'un hayatındaki Hira'yı kovmak için kendisine bir hedef belirledi. Zerrin hırslı bir şekilde oradan ayrılıp köşke doğru yola çıktı. Zerrin köşke girdi fakat köşkte Afife yoktu ve Zerrin büyük odaya giderken Yekta ile karşılaştı.
Zerrin Yekta'ya benim adım Zerrin, ben Afife'nin aile dostuyum dedi. Zerrin Yekta'ya başınıza gelen olaylara çok üzüldüm ve tam zamanında geri döndünüz dedi. Zerrin Yekta'ya eğer siz gelmeseydiniz Hira ve Orkun evlenmek üzereydiler dedi.